Merhaba arkadaşlar, örgü atölyeme hoş geldiniz. Şimdi size bu hırkanın yapılışını anlatacağım. Hırkayı angora ve koton ip kullanarak 2 kat ördüm. İplerimiz 5 renkten biri olan mor renk, Alize Cotton Gold, diğeri de Alize Angora Gold. Renklerin numaralarını açıklama bölümünde yazdım. 5 renkten her birini bu renkte olduğu gibi koton ve angorayı bir araya getirerek ördüm. 2 kat olacak şekilde. Farklı bölümleri 5 numaradan 9 numaraya kadar şişlerle ördüm. Hırkanın eni 50 cm, boyu 57 cm. SM beden için uygun. Robadan ördüğüm için bedeninde dikiş yok. Kolları da dikişsiz. Misinalı şişle ördüm. Ben bu hırkayı 5 renkle ördüm ama siz renk sayısını azaltabilirsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz. 5 renk için 11 yumak aldım. Her renkten bir yumak angora, bir yumak da koton olmak üzere. Sadece bedenin alt bölümünde ve kollarda kullandığım petrol yeşili koton ipten 2 yumak aldım. Şimdi hırkayı tüm ayrıntılarıyla örmeye başlıyorum. Evet, şimdi yaka için 5 numara şişimize 4 numara tığla 95 tane ilmek atacağım. Önce bir tane zincir çekiyorum. Tığımı arkaya alıyorum. Aldığım ipi ilk attığım zincirin içinden geçiriyorum. Yine tığımı arkaya alıyorum. İpi öne alıyorum. Bu şekilde yine aynı işlemi 95 ilmek olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Son olarak da 95 ilmek olunca en son tığdaki ipliği bu şekilde şişime geçiriyorum. Bu da 95. ilmek olacak son olarak. Evet, ben 95 ilmeğe devam edeceğim. İlmekleri tamamladım. 95 ilmek oldu. Şimdi ilk sırayı örmeye başlıyorum. Bu sıra, ilk ördüğüm sıra hırkanın tersi olacak. İlk ilmeği örerek alıyorum. Ters örüyorum. İlk 5 ilmek pat olacak. Bunun için 5 ilmek ters olarak örülecek. Pattan sonra bir ters bir düz lastik öreceğim. Burası hırkanın tersi olduğu için ters ilmekle başlıyorum yine. Düz ördüm.
Tekrar ters örüyorum. Beş ilmek kalıncaya kadar bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Evet, bu tarafta da 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bunu da pat için ters örüyorum. Son ilmeği patın kenarının düz olmasını istediğim için düz örüyorum. Şuradan ilmeğin arasından giriyorum. Düz örüyorum. Evet, bu hırkada olduğu gibi 5 tane ilmekten oluşuyor patımız. Şurada kenarının düz olmasını istediğim için başlarken ters olarak başlayacağım hep ilmeklere. Bitirirken de düz olarak öreceğim. İlk sırayı 5 numara şişle ördüm. Şimdi 6 numara şişe geçiyorum. İlk ilmeği örmeden ters olarak alıyorum. Kalan 4 ilmeği de ters olarak örüyorum yine. Pat için 5 tane ters örüyorum. Hırkanın kenarları haroşa olacak. 5 ilmek haroşa olacak. Şimdi hırkanın ön tarafındayım. Patın yanına düz ilmeğimiz geldi. Düz, ters örerek lastik örmeye devam ediyorum. Hırkanın robasını 6 santimetre civarında ördüm. Kısaca tekrar bahsetmek istiyorum. 5 numara şişe ilmek atmıştım. Birinci sırayı 5 numara şişle ördüm. İkinci ve üçüncü sıraları 6 numara şişle ördüm. Dördüncü ve beşinci sıraları da 8 numara şişle ördüm. Beşinci sırada aynı zamanda iliğini de yaptım. Burada patında 2 diş olduktan sonra 5. sırada iliğini yaptım. İkinci ilikte de nasıl yapılacağını göstereceğim. 6. sırada da 9 numara şişle örmeye başladım ve 6 santimetre oluncaya kadar devam ettim. Robanın uzunluğu 25 santimetre olacak. Hırkanın robası 4 renkten oluşacak. Her bir rengi 6 santimetre öreceğim. Şimdi diğer renge nasıl geçeceğimi göstereceğim size. Hırkanın ön tarafında son ilmeği örmüyorum. Rengin bir üst sıraya geçmesini istemediğim için bu ilmeği bırakıyorum burada örmeden. Son ilmeği düz örüyorum. Şuradan ilmeğin arasından giriyorum. Şöyle.
Evet, ipleri bağlıyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ters olarak. İkinci ilmeği ters örüyorum. Pat için toplamda 5 ilmek ters örüyorum. Renk değişimi yaptığım zaman ilk sırayı hırkanın tersinde öreceğim hep. Patı ördükten sonra lastik örmeye devam ediyorum. Hırkada arttırmaya geçiyorum. Arttırmayı ters taraftan yapacağım. Düz ilmeklerde arka tarafta düz, ön tarafta ters olacak. Şimdi ilk arttırmamızı yapacağım. Toplamda 3 arttırma olacak. Burada 3 renk kullandığım için birinci burada, ikinci burada, üçüncü de burada oldu arttırma. Robanın uzunluğu 25 santimetre. 3 defa arttırma yapacağım. Arttırmalarda yaklaşık 8 santimetre arayla olacak. Hırkanın arka tarafındayım. Arttırmayı arka taraftan yapacağım. Ve düz ilmeklerden arttırma yapılacak. Evet, önce patı örüyorum. 5 ilmek. Arka tarafta olduğum için 6. ilmeği de ters olarak örüyorum. Şimdi arttırmayı yapacağım. Düz ilmeğe geldim. Alttaki ilmeğin altındaki ipi alıyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Arka tarafta 2 tane düz ilmeğimiz oldu. Ters ilmeği tek örüyorum. Yine düz ilmeğe geldim. Alttaki ilmeği alıyorum. Düz olarak örüyorum 2 tane. Ters ördüm. Yine ilmeği aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuna geldim. Ters ilmeği örüyorum. Yine arttırma yapıyorum. Alttaki ilmeği alarak. Öndeki düz ilmeği ters olarak örüyorum. 5 ilmek patımı da örüyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak bu şekilde bitiriyorum. Şimdi hırkanın ön tarafındayım. 5 ilmek patımı örüyorum.
Bir tane düz ilmek. Arka taraftan düz ilmekten yaptığım arttırmalar ön tarafta ters oluyor. 2 ters örüyorum. Yine bir düz. İki ters. Bu arttırmadan sonra 8 santimetre daha öreceğim ve tekrar ikinci arttırmamı yapacağım. Bu şekilde ikinci arttırmaya kadar devam edeceğim. Evet, ikinci renge geçtiğim gibi üçüncü renge de geçtim örgünün arka tarafından. Şimdi ilik bırakacağım. İkinci iliği bırakacağım. Birinci ilikle ikinci ilik arası yaklaşık 11 santim. Birinci ilikle ikinci ilik arasında da 10 diş var. 2, 4, 6, 8, 10. İliği de örgünün arka tarafından bırakıyorum. Önce 2 ilmek örüyorum. Bir ilmeği boş alıp ipi arka tarafa geçiriyorum. Yine bir ilmek alıyorum. Sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir defa daha aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 ilmek kestim. Şimdi örgünün ön tarafını döndürüyorum. Kestiğim ilmeklerden bir fazla ilmek çıkaracağım. Tığım arka tarafta. Birinci ilmeği çıkardım. İkinci ilmeği de çıkardım. Tığdaki ilmeği de şişe geçiriyorum. Yine örgünün arka tarafını döndürdüm. Evet, ipim ön tarafta. Soldaki ilmeğimi sağ şişe geçiriyorum. Diğer ilmeği üzerinden geçiriyorum. Ve buradaki ilmek sayım bir eksiliyor. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet, şimdi hırkamızın ikinci arttırmasına geldik. İkinci arttırmanın uzunluğu yakadan itibaren 16 santimetre olacak. İkinci arttırma da yine hırkanın
arka tarafında olacak. Şimdi patı örelim. Arka tarafta 6 tane ters ördüm. Arttırma işlemini yine birinci arttırmada olduğu gibi düz ilmeklerden yapacağım. İlk düz ilmeği alıyorum. İkinci düz ilmeğin yanından arttırma yapıyorum. Düz ilmeklerim 3 tane oldu. Şimdi yine bir ters, yine bir tane düz, ikinci ilmeğin yanından arttırma yapıyorum. Bu şekilde sona kadar böyle devam ediyor. Ön tarafa geldiğinizde aradaki arka taraftan ördüğüm düzler 3 tane ters olacak. Hırkanın son arttırmasına geldim. Farklı renge geçerek arttırmamı yapacağım. Hırkanın arka tarafından. Arttırmayı yaptıktan sonra düz örgüye geçerken aynı zamanda gövdeyi ve kolları ayıracağım. Robanın uzunluğu 25 santimetre. Evet, son arttırmaya geçmeden önce ön taraftayım. Farklı renge geçiyorum şimdi. Bir ilmek şişimde kaldı. Yeni taktığım iple diğer ipi bağlıyorum. Beş ilmek patımı örüyorum. Ön tarafta düz olan ters ilmeğimi örüyorum. 6. ilmek. Şimdi arttırma yapıyorum. Düz ilmeğin yanından ipi alıyorum. Üç olan ilmek sayım 4'e çıktı. Tekrar bir ters. Yine bir arttırma. Yine bir ters. Yine arttırma yapıyorum.
Sona kadar arttırma bu şekilde devam edecek. Evet, son arttırma işlemini tamamladım. Şimdi gövde ve kolları ayıracağım. Patı saymadan bölme olarak ayırma işlemini gerçekleştireceğim. Ön tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bölmenin de yarısını öne ilave ediyorum. Evet, kollarda 8 bölme olacak. 2, 4, 6, 7. İki tarafta da yarım bölme 8 tane oldu. Hırkanın arkası da 13 bölme olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yarımlarla birlikte 13. Yine kol 8 bölme. Önde 6,5 bölme olacak. Ayırma işlemini gerçekleştirdikten sonra şimdi düz örgüye geçiyorum. Robadan sonra. Evet, patı örüyorum yine. Kol ayrımına kadar bu şekilde düz örüyorum. Evet, kol ayrımına geldim. Şimdi kolu başka bir şişe geçireceğim. Evet, kolu ayırdım. Kolu örmeden arkayı örmeye devam edeceğim. Diğer kolun ayrımına geldim. Onu da şişe geçireceğim. Evet, hırkanın arka tarafından ön tarafına geçiyorum.
5 ilmek pata örüyorum. Hırkanın arka tarafında da ters örgüye devam ediyorum. Hırkanın ön tarafında düz, arka tarafında ters örüyorum. İstenilen uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Robadan sonra 32 santimetre ördüm. Lastiğin uzunluğu 5 santimetre. On sıra ördüm lastiği. Tabii siz robadan sonra koltuk altından itibaren istediğiniz uzunlukta, lastiğe kadar istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Lastiğe kadar 9 numarayla ördüm. Daha sonra lastik kısmını 7 numara şişle devam ettim. Şimdi 10 sıra ördükten sonra lastiği yine 1 numara küçük şişle 6 numarayla, koton ipim arka tarafta, angora ön, yine lastik örer gibi bir ters bir yüz örerek lastiği kesiyorum. Evet, düz ördüm. Ters örüyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Etek lastiğini bitirdikten sonra şimdi kol bölümüne geçiyorum. Kolun dikişsiz olması için 40 santimetrelik misinalı şiş kullanıyorum. Evet, kolu örmek için şimdi ipimi bağlıyorum. Birleşme yerine iğnemi de koyuyorum. Evet, düz olarak örmeye başlıyorum kol bölümünü. Evet, dikişsiz olması için sürekli dönerek misinalı şişle düz örgü örüyorum. İstenilen uzunluğa gelince lastiğe geçiyorum. Eksiltme yapmıyorum kolda.
Evet, birinci sırayı tamamladım kolda. Tekrar dönmeden devam ediyorum ikinci sıraya. Evet, bu şekilde eksiltme yapmadan öreceğim. Hırkanın kolunu 9 numara şişle belli bir uzunlukta ördüm. Daha sonra 6 numara 5 şişe geçtim. Koldaki ilmek sayısı 40. Bunu şimdi 30'a düşüreceğim. Eksilterek. Şimdi belli aralıklarla 10 ilmeğimi eksilteceğim. Bir aldım ilmeği. Evet, bu şişte 7 ilmek bıraktım. 3 ilmek eksilterek. Diğer şişte 2 tane eksilteceğim. Evet, bu şişimde de 8 ilmek kaldı. Diğer şişlere de aynı işlemi uygulayacağım. Kolun lastiğini de 6 numara şişle 10 sıra ördüm. Şimdi 5 numara şişle bitirme işlemini yapacağım. Yine etek lastiğinde olduğu gibi koton ipi bıraktım, kestim. Angora ile devam edeceğim. Şimdi bitirme işlemini lastik örer gibi örerek keseceğim. Evet, düz ördüm. Şimdi ters örüyorum. Düz ördüm.
Evet, bu şekilde dönerek sıra sonuna geleceğim ve kesme işlemini bitireceğim. Evet, kolun lastiğini 10 sıra örerek sadece angora iple örerek bitirdim. Tek kat iple. Şimdi yakanın biraz küçülmesi için yakanın kenarından 3 numara tığla öreceğim. Bunun için tek kat angora iple patın kenarından başlıyorum. Evet, ipi geçirdim. Bu gördüğümüz kısımlara tek tek batıyorum. Evet, bu şekilde yakanın sonuna kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, hırkanın diğer kolunu da ördüm. Düğmelerini de diktikten sonra hırkamız bitti. Sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bundan sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.